Piyasa Live haftalık bültenine hoş geldiniz. Tarih 13-17 Temmuz 2026. Küresel emtia şokunun öne çıktığı, içeride ise borsanın dalgalandığı bir haftayı birlikte özetliyoruz. Haftanın teması petrolde keskin sıçrama. Brent hafta genelinde %15,91 artarak 88,10 dolara yükseldi. Hafta başında 84 dolar eşiğinin aşılmasıyla başlayan ivme, akaryakıt ve enflasyon beklentilerine dahi hassasiyeti artırdı. 14 Temmuz sabahı görülen artışların ardından gece raporunda 84 dolar seviyesinin korunması hareketin bir günlük olmaktan çıktığını teyit etti. Bu görünüm, enerji maliyetleri ve enflasyon kanalı üzerinden hem tahvil faizleri hem de hisse senetleri üzerinde baskı yaratabilecek bir çerçeve sunuyor. Piyasa haftalık özeti. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 13.981 puanla haftayı kapattı. Haftalık bazda %2,37 geriledi. Dolar 47,14 Türk Lirası ile haftayı %0,40 artıda tamamladı. Euro 53,95 Türk Lirası, haftalık değişim %0,47 artış yönünde. Gram altın 6.081 Türk Lirası, haftalık bazda %1,83 geriledi. Petrolü az önce anlattık. Öne çıkanlar, 13 Temmuz akşamında borsada sert geri çekilme öne çıktı. Endekste satış baskısı hafta geneline yayıldı. 14 Temmuz gününde altın tarafında gün içi sert hareketler izlendi. Dikkatler yeniden güvenli limanlara döndü. 16 Temmuz'da Avrupa otomotiv üreticilerinden Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Made in EU politikasına tam ve koşulsuz dahil edilmesine destek geldi. Tedarik zinciri ve dış ticaret beklentileri açısından olumlu bir sinyal olarak not edildi. Manşet haber akışında enerji ve sanayi başı çekti. Irak ile Suriye arasında 23 yıllık petrol hattı projesinin yeniden canlandırılması gündeme geldi. İlave akış ihtimali petrol fiyatları üzerinde orta vadede dengeleyici olabilirken, enerji hisseleri için ayrıştırıcı bir başlık yaratabilir. Avrupa Birliği yılda 260 milyar avro tasarruf hedefiyle elektrifikasyonu hızlandırmayı planlıyor. Bu dönüşüm, bakır ve gümüş gibi metallerin talebini destekleyebilir. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Bu karar, Türk lirası, Eurobond piyasası ve bankacılık hisselerinde risk priminin seyrinde referans olmaya devam ediyor. ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici hissiyatı Temmuz'da 54,4 seviyesine yükseldi. Beklenti 51, önceki 49,5 idi. Güçlü veri, küresel dolar ve faiz fiyatlamaları üzerinden sıkılaşma yönlü algıyı besledi. Haftaya bakış, petrol, arz haber akışı ve jeopolitik başlıklar fiyatlamanın ana belirleyeni olmaya aday. Enerji maliyetleri üzerinden enflasyon beklentileri yakından izlenecek. Dış tarafta tüketici güveni gibi güçlü gelen verilerin sürmesi halinde, gelişen piyasa kurları ve yerel tahvil faizleri tarafında dalgalanma arttı. İçeride borsada zayıf kapanışın ardından tepki alımı ile satışın dengesi önemli bir sinyal verecek. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Abone olup bildirimleri açarsanız haftaya sabah ilk iş yeniden buluşuruz.